Göz, mikroskobun soğuk metaline yapışmıştı. Nefes, göğüs kafesinde tutsak kalmış, dışarı çıkmayı reddediyordu. Laboratuvarın steril sessizliğini yalnızca havalandırmanın monoton uğultusu ve duvardaki saatin belli belirsiz ilerleyen akrebinin yarattığı hayali bir ritim bozuyordu. Dışarıda, Sibirya'nın acımasız beyazlığı sonsuzluğa uzanıyordu. Ama asıl evren, o küçücük camlamın üzerindeki tek bir su damlasında gizliydi. Bu su, sıradan bir su değildi. 30 bin yıllık bir hapishanenin eriyen duvarlarından sızan bir zaman kapsülünün ta kendisiydi. Buzun içinden, mamutların ve kılıç dişli kaplanların gölgelerinin dolaştığı bir çağdan geliyordu. Doktor Aris Torne, gözlerini kırpmadan o mikroskobik dünyaya bakıyordu. Haftalardır süren bir bekleyişti bu. Permafrost'un derinliklerinden çıkarılan buz çekirdeğinin yavaş, kontrollü çözülüşü. Her aşaması titizlikle kaydedilmişti. Ama hiçbir veri, hiçbir teori onu şu ana hazırlayamazdı. Gördüğü şey imkansızdı. Mantığın, biyolojinin bilinen tüm yasalarının ötesindeydi. Oradaydı. Tıpkı ders kitaplarındaki çizimler gibi. Bir enkaz. Kış uykusuna yatmış bir ölüden farksız, parçalanmış ve donmuş bir hücre yığını. Bedelloid rotifer. Buzul çağından kalma bir hayalet. Aris, bunun sadece iyi korunmuş bir fosil olduğunu düşünerek notlar alıyordu. Ama sonra bir şey oldu, bir kasılma, bir titreme, gözlerinin bir yanılsaması olduğunu düşündü. Yorgunluk, haftalardır süren uykusuz gecelerin bir hediyesi. Gözlerini kapattı, ovuşturdu ve tekrar baktı. O an, zamanın kendisi bir anlığına duraksadı. O parçalanmış, kurumuş ve 30 bin yıldır ölü olan varlık, hareket ediyordu. Yavaşça, sanki binlerce yıllık bir uykudan uyanmanın akıl almaz ağırlığı altındaymış gibi kıvrılıyordu. Hücre zarları onarılıyor, sitoplazma akışkanlaşıyor, donmuş organeller yeniden canlanıyordu. Bu, bir yeniden doğuş değildi. Bu, bir dirilişti. Bilimin tanıklık ettiği en inanılmaz diriliş. O an Aris'in zihninde tek bir düşünce yankılandı, biz neyi uyandırdık? Siz, insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birine tanıklık etseydiniz, bu sırrı dünyayla paylaşır mıydınız? Yoksa insanlığın henüz hazır olmadığını düşünerek onu saklar mıydınız? Yorumlarda ne yapardınız, bilmek isterim. Bu mikroskobik dramın yaşandığı yerden binlerce kilometre uzakta ve 10 binlerce yıl öncesinde, dünya bambaşka bir yerdi. Sibirya, bugünün donmuş ve sessiz çorak arazisi değildi. Burası, devlerin yürüdüğü bir topraktı. Yünlü mamutların devasa gölgeleri, alçak güneşin altında bozkırı yalıyordu. Kılıç dişli kaplanların keskin çığlıkları, donmuş nehir vadilerinde yankılanıyordu. Ve rüzgar her zaman esiyordu. Kemikleri donduran, kayaları aşındıran ve zamanın kendisini yavaşlatan acımasız bir rüzgar. Bu Pleistosen'di. Buzul çağının zirvesi. Gezegenin büyük bir kısmı, kilometrelerce, kalınlıktaki buz tabakalarının altında eziliyordu. Bu dünyanın efendisi, soğuktu. Her şeyi yöneten, her şeye hükmeden mutlak güç. Ve bu acımasız dünyanın en küçük sakinlerinden biri, bir su birikintisinin içinde, çamurun ve çürüyen bitki örtüsünün arasında kendi halinde yaşıyordu. Bedelloid rotifer, gözle görülemeyecek kadar küçük, neredeyse önemsiz bir varlık. Etrafındaki devasa yaratıkların, değişen iklimin, yaklaşan felaketin farkında bile değildi. Onun tek derdi, hayatta kalmaktı. Beslenmek, bölünmek ve varlığını sürdürmek. Ama kader, bu mikroskobik canlı için bambaşka bir plan hazırlamıştı. Mevsimler değişti. Kış, hiç olmadığı kadar şiddetli geldi. Güneş, gökyüzünde solgun bir lekeye dönüştü. Sıcaklıklar, hayatın var olamayacağı kadar düştü. O küçük su birikintisi önce dondu, sonra katı bir buz kütlesine dönüştü.
Rotifer kendini kaçınılmaz sona hazırladı. Bedenindeki suyu boşalttı, metabolizmasını neredeyse tamamen durdurdu ve kriptobiyoz adı verilen o derin, ölümsüz uykuya daldı. Etrafındaki dünya yok olurken, o bir zaman kapsülüne dönüştü. Üzerine kar yağdı. Yüzyıllar boyunca yağan kar, buz tabakalarına dönüştü. Toprak kaydı, nehir yatakları değişti ve o küçük rotifer, yüzlerce metre derinlikte, permafrostun karanlık ve affetmeyen rahminde hapsoldu. Zaman, onun için anlamını yitirdi. Mamutlar yok oldu. İnsanlar medeniyetler kurdu ve yıktı. Savaşlar yapıldı, barışlar imzalandı. Ama rotifer için bunların hiçbiri yaşanmadı. O, sadece bekledi. Mutlak sıfıra yakın bir sıcaklıkta, karanlığın ve basıncın altında, bir gün yeniden uyanacağı ana kadar bekledi. Sibirya, onun hem mezarı hem de beşiği olmuştu. Üzerindeki toprak donmuş bir anı defteri gibiydi. Her katmanı farklı bir çağı, farklı bir hikayeyi anlatıyordu. Ve en derinlerde, en eski sayfalardan birinde, hayatın en inatçı formlarından biri, sabırla çağrılmayı bekliyordu. 21. Yüzyıl. İnsanlık, geçmişin sırlarını çözmek için gezegenin en ücra köşelerine uzanıyordu. Kolma Projesi adını taşıyan uluslararası bir araştırma ekibi, Kuzeydoğu Sibirya'daki Alazeya Nehri'nin donmuş kıyılarına kamp kurmuştu. Amaçları basitti, permafrostun derinliklerine inerek buzul çağının iklim kayıtlarını, donmuş DNA'ları ve belki de antik mikroorganizmaları barındıran buz çekirdekleri çıkarmak. Ekibin başında, projenin beyni ve ruhu olan Doktor Aris Torne vardı. Kır saçları ve yüzündeki derin çizgiler, kutup rüzgarlarında geçirilmiş sayısız kışın hikayesini anlatıyordu. Onun için bu sadece bir iş değildi, bir saplantıydı. Permafrost'un, insanlığın geçmişi ve geleceği hakkında paha biçilmez sırlar sakladığına inanıyordu. Ekip, haftalardır eksi 40 dereceye varan sıcaklıklarda çalışıyordu. Rüzgar, çadırların brandalarını birer kırbaç gibi dövüyor, makinelerin metal aksamları dokunulamayacak kadar soğuyordu. Ama onlar pes etmediler. Dev bir matkap, canavarca bir sesle gıcırdayarak donmuş toprağı deliyordu. Her bir metresi, saatler süren bir çaba gerektiriyordu. Matkap, toprağın katmanlarını birer birer aşıyordu. Önce modern zamanların ince humus tabakası, sonra Holosen'e ait daha sıkı katmanlar ve nihayet, Pleistosen'in o kemik gibi sertleşmiş, taşlaşmış çamuru. Aris, monitörlerden matkabın ilerleyişini an be an takip ediyordu. Basınç, sıcaklık, yoğunluk, her veri, onlara yerin altındaki dünyanın bir haritasını sunuyordu. Ve sonunda, 30 metre derinlikte, aradıkları şeyi buldular. Matkap, diğerlerinden farklı bir katmana denk gelmişti. Monitörlerdeki veriler, aniden değişti. Bu, Yedoma adı verilen, organik madde açısından son derece zengin, buzul çağına ait bir permafrost katmanıydı. İşte o an, kamp alanındaki tüm yorgunluk ve umutsuzluk yerine elektrikli bir heyecana bıraktı. Matkap, yavaşça ve dikkatlice geri çekildi. Ucunda, silindir şeklinde, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, opak ve grimsi bir buz çekirdeği vardı. Dışarıdaki havayla temas ettiğinde, yüzeyinden hafif bir buhar yükseldi. Aris, özel eldivenleriyle çekirdeğe yaklaştı. Sanki kutsal bir emanete dokunur gibiydi. Çekirdeğin içindeki donmuş kabarcıklar, 30 bin yıl önce hapsolmuş antik atmosferin son nefesleriydi. Görünen küçük siyah noktalar, o çağın bitki örtüsünden kalan parçalardı. Bu, sadece bir buz parçası değildi. Bu, geçmişe açılan bir pencereydi. Ve o pencerenin içinde, kimsenin hayal bile edemeyeceği bir yolcu, sessizce laboratuvara götürülmeyi bekliyordu. Çekirdek, özel bir kriyojenik konteynere yerleştirildi.
Sıcaklığı, çıkarıldığı derinliktekiyle aynı seviyede tutuluyordu. Helikopterin pervaneleri donmuş havayı döverek yükselirken Aris konteynere son bir kez baktı. İçinde ne olduğunu bilmiyordu. Ama içgüdüleri bu buz silindirinin bilim tarihini sonsuza dek değiştireceğini söylüyordu. Laboratuvar bir tapınak kadar sessiz ve temizdi. Hava filtrelenmiş ve arındırılmıştı. Her yüzey paslanmaz çelikten yapılmıştı ve floresan lambaların soğuk ışığı altında parlıyordu. Bu, kontaminasyonun en büyük düşman olduğu bir sığınaktı. Kolma projesinin kalbi olan bu yerde, o tek ve paha biçilmez buz çekirdeği, özel olarak tasarlanmış bir çözülme odasına yerleştirilmişti. Doktor, Aris Torne ve 2 asistanı, sanki bir ameliyata hazırlanır gibiydiler. Steril tulumlar, maskeler, eldivenler. Her hareketleri ölçülü ve dikkatliydi. Odadaki sıcaklık, yavaş yavaş, 10 yılda 1 derece artacak şekilde programlanmıştı. Bu aceleye getirilebilecek bir süreç değildi. Hızlı bir çözülme, içindeki hassas organik yapıları paramparça edebilirdi. Günler, haftalara dönüştü. Ekip, sabırla bekledi. Monitörler, çekirdeğin iç sıcaklığını, yoğunluğunu ve gaz salınımını sürekli olarak ölçüyordu. Çekirdeğin yüzeyinde ilk su damlacıkları belirdiğinde, laboratuvarda nefesler tutuldu. 30 bin yıllık buz, ilk gözyaşlarını döküyordu. Bu su, sıradan bir su değildi. Zamanın kendisinin sıvılaşmış haliydi. Aris, mikroskobik bir pipet kullanarak bu ilk damlalardan bir örnek aldı. Bu damla, bir insanın gelecekteki tüm keşiflerinin anahtarını taşıyor olabilirdi. Damlayı bir cam lamın üzerine yerleştirdi ve mikroskobun tablasına sabitledi. Odadaki herkes Aris'in etrafında toplanmıştı. O, gözünü mikroskoba yasladığında gördüğü manzara nefes kesiciydi. Bir kaos. Ama organize bir kaos. Donma ve çözülmenin yarattığı buz kristalleri, kırık prizmalar gibi ışığı yansıtıyordu. Aralarında binlerce yıl öncesinin polenleri, bakteri sporları ve tanımlanamayan organik parçacıklar asılı kalmıştı. Sanki bir süpernova patlamasının ardından donmuş bir enkaz bulutuna bakıyor gibiydi. Ekip, saatler boyunca bu mikroskobik evreni inceledi. Her bir parçacığı fotoğrafladılar, katalogladılar ve analiz ettiler. Aradıkları şey, korunmuş bir DNA parçası, belki de tek hücreli bir organizmanın kalıntısıydı. Ama beklentilerinin çok ötesinde bir şey bulacaklarından habersizdiler. Aris, lamın üzerinde farklı bir noktaya odaklandı. Diğerlerinden daha yoğun, daha karmaşık bir yapıydı. Bir hücre kümesi. İlk başta bunun bir bitki sporu olduğunu düşündü. Ama daha yakından baktığında, yapının simetrisini, içindeki organel benzeri oluşumları fark etti. Kalbi daha hızlı atmaya başladı. Bu, basit bir spor olamazdı. Çok daha karmaşıktı. Ve sonra, o yapının içinde, neredeyse fark edilemeyecek kadar küçük bir hareket gördü. Bir iç titreşim, bir enerji salınımı. Asistanına döndü, sesi fısıltı gibi çıkıyordu. "Termal kamerayı getir." Hemen. O an, laboratuvardaki atmosfer değişti. Bilimsel merakın yerini, huşu ve biraz da korkuyla karışık bir beklenti aldı. Donmuş geçmiş, sadece sırlarını değil, aynı zamanda sakinlerini de geri vermeye başlamıştı. Termal kamera, mikroskobun üzerine monte edildi. Monitördeki görüntü, gri tonlamalı bir ısı haritasına dönüştü. Çevresindeki su ve organik artıklar, koyu gri ve mavi tonlarındaydı, yani ortam sıcaklığıyla aynı, ölü bir soğukluktaydılar. Ama o hücre kümesi, o farklıydı. Tam merkezinde, bir piksel büyüklüğünde, soluk bir turuncu nokta parlıyordu. Bu imkansızdı. Isı, metabolik aktivitenin bir işaretidir.
ve metabolik aktivite yaşamın tanımıdır. Aris, nefesini tutarak izledi. O turuncu nokta bir anlığına parladı ve sonra tekrar soldu. Bir kalp atışı gibi. Binlerce yıllık bir uykudan uyanmaya çalışan bir kalbin ilk, tereddütlü atışı. Bu, ani bir uyanış değildi. Bu, bir senfoninin en yavaş, en derin notalarla başlaması gibiydi. Rotifer'in hücreleri, birer birer yeniden faaliyete geçiyordu. DNA onarım enzimleri, 30 bin yıllık radyasyonun ve donmanın neden olduğu hasarı, inanılmaz bir hız ve hassasiyetle tamir etmeye başlamıştı. Parçalanmış gen zincirleri, sanki görünmez bir el tarafından yeniden örülüyordu. Kurumuş sitoplazma, çevresindeki sudan nem çekerek yeniden dolgunlaşıyordu. Hücre zarları, çatlaklarını kapatıyor, esnekliklerini geri kazanıyordu. Bu, biyolojinin en büyük mucizelerinden biriydi ve tam o anda, onların gözlerinin önünde gerçekleşiyordu. Aris, gördüklerini kelimelere dökmekte zorlanıyordu. Bu, bir makineyi yeniden çalıştırmak gibi değildi. Bu, parçalanmış bir heykeli, toz zerreciklerinden yeniden bir araya getirmek gibiydi. "Gördünüz mü?" diye fısıldadı asistanlarına. Bu bir onarım süreci. Kendi kendini yeniden inşa ediyor. Monitördeki görüntüde, rotiferin silüeti daha belirgin hale gelmeye başlamıştı. Başlangıçta büzüşmüş, şekilsiz bir kütleyken, şimdi yavaşça orijinal formuna dönüyordu. Uzun, segmentli gövdesi geriliyor, iç organları belirginleşiyordu. Sanki bir origami sanatçısı, buruşuk bir kağıt parçasını sabırla açarak, karmaşık bir şekle dönüştürüyordu. Ve sonra, en inanılmaz an geldi. Rotiferin baş kısmında bulunan ve ona, tekerlekli hayvan adını kazandıran sillerden oluşan o taç benzeri yapı, korona, hafifçe titreşti. Binlerce yıldır hareketsiz duran o minik kirpikler, bir anlığına dalgalandı. Bu, bir refleks değildi. Bu, bilinçli bir hareketti. Çevresini hissetmeye, akıntıları algılamaya çalışıyordu. Aris, sandalyesine yığıldı. Gözlerini monitörden ayıramıyordu. Tanık olduğu şey, sadece bilimsel bir keşif değildi. Bu, felsefi bir devrimdi. Ölümün, en azından bazı yaşam formları için, mutlak bir son olmayabileceğinin kanıtıydı. Zamanın, en acımasız katilin bile, hayatın en inatçı savaşçısı karşısında diz çökebileceğinin ispatıydı. O küçük, önemsiz yaratık, 30 bin yıldır donmuş bir mahkumdu. Ve şimdi, o hapishaneden kaçmış, zamanın kendisini alt etmişti. Laboratuvardaki sessizlik, artık steril bir sessizlik değildi. İçinde, bir mucizenin ağırlığını taşıyan, yoğun ve kutsal bir sessizlikti. Peki, bu imkansızı başaran yaratık tam olarak neydi? Bu zaman bükücü, bu ölüm aldatan varlık, gezegenimizdeki en tuhaf ve en dayanıklı canlılardan biridir, Bedelloid rotifer. Onu bir an için zihninizde canlandırın. Ama bir hayvan gibi değil, daha çok minyatür bir biyomekanik mühendislik harikası gibi düşünün. Vücudu, bir teleskop gibi iç içe geçebilen segmentlerden oluşur. Bu, ona bir akordeon gibi uzayıp kısalma, en dar çatlaklardan bile geçme yeteneği verir. Bir ucunda, bir veya daha fazla parmaktan oluşan ve bir yüzeye tutunmasını sağlayan bir ayak bulunur. Ama asıl mucize, diğer ucunda yani baş kısmındadır. Orada, korona adı verilen, iki tekerlek gibi dönen ve üzerinde yüzlerce minik silin yani kirpiğin bulunduğu bir organ yer alır. Bu siller senkronize bir şekilde hareket ettiğinde, iki inanılmaz işlevi yerine getirir. Birincisi, bir girdap oluşturarak sudaki bakteri ve alg gibi besin parçacıklarını ağzına doğru çeker. İkincisi ise, bir pervane gibi çalışarak, rotiferin suda zarafetle ilerlemesini sağlar. Mikroskop altında izlendiğinde,
Sanki başında 2 tane görünmez tekerlek dönüyormuş gibi görünür, bu yüzden onlara tekerlekli hayvanlar denir. İç yapısı da bir o kadar etkileyicidir. Karmaşık bir sindirim sistemi, kaslar, sinirler ve hatta ilkel bir beyne sahiptir. Ama onu gerçekten özel kılan şey, bu görünürdeki kırılgan yapının arkasında yatan inanılmaz dayanıklılıktır. Bedelloid rotiferler, aşırılıkların ustasıdır. Kuraklık baş gösterdiğinde, vücutlarındaki suyun neredeyse tamamını atarak büzüşür ve tun adı verilen bir kapsüle dönüşürler. Bu durumda metabolizmaları o kadar yavaşlar ki, yaşam ile ölüm arasındaki çizgide dans ederler. Bu haldeyken, uzayın vakumuna, kaynama noktasına yakın sıcaklıklara ve en önemlisi, ölümcül seviyelerdeki radyasyona dayanabilirler. Peki bunu nasıl yaparlar? Sırları, DNA'larında gizlidir. Birçok canlının DNA'sı, radyasyona maruz kaldığında parçalanır ve bu genellikle ölümle sonuçlanır. Ancak bir bedelloid rotiferin DNA'sı parçalandığında, bu onun için bir son değildir. Canlı, uyandığında, sanki elinde bir tamir takımı varmış gibi, bu parçalanmış DNA iplikçiklerini inanılmaz bir hassasiyetle yeniden birleştirir. Kendi genetik kodunu sıfırdan yeniden yazabilir. İşte Doktor Aris Thorne'un laboratuvarında tanık olduğu şey de tam olarak buydu. 30 bin yıl boyunca, kozmik ışınlar ve yeraltı radyasyonu, o küçük rotiferin DNA'sını defalarca parçalamıştı. Ama canlının içindeki o kadim ve güçlü onarım mekanizması, uyanış anında devreye girmiş ve imkansızı başarmıştı. Bu, sadece bir hayatta kalma mekanizması değil, bir tür biyolojik ölümsüzlüktür. Zamanı ve ölümü alt eden, bilimin sınırlarını zorlayan bir süper güç. Ve şimdi, bu süper güce sahip bir varlık, buzul çağından çıkıp modern dünyanın bir laboratuvarında, bir damla suyun içinde yüzüyordu. Bu yaratığın sırları, dayanıklılığıyla da bitmiyordu. Bilim insanları, bedelloid rotiferleri incelemeye başladıklarında, çok daha tuhaf, evrimsel biyolojinin temel kurallarından birine meydan okuyan bir gerçekle karşılaştılar. Yaptıkları tüm araştırmalara, inceledikleri binlerce örneğe rağmen, tek bir erkek bedelloid rotifer bile bulamadılar. Hiç. Milyonlarca yıldır bu canlılar, tamamen dişilerden oluşan bir tür olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Üremeleri, partenogenez adı verilen bir süreçle, yani döllenme olmadan gerçekleşiyordu. Her bir dişi rotifer, esasen kendi kendinin genetik bir klonunu doğuruyordu. Bu, biyoloji dünyası için devasa bir bilmeceydi. Çünkü cinsel üreme, evrimin temel taşlarından biridir. İki farklı ebeveynden gelen genlerin karışması, yavrulara yeni özellikler kazandırır, genetik çeşitlilik yaratır. Bu çeşitlilik, bir türün değişen çevre koşullarına uyum sağlaması, hastalıklara ve parazitlere karşı direnç geliştirmesi için hayati önem taşır. Cinselliği terk eden bir türün, evrimsel bir çıkmaz sokağa girdiği ve kısa sürede soyunun tükeneceği düşünülürdü. Ama bedelloid rotiferler, bu kurala bir istisnaydı. Hem de ne istisna? Fosil kayıtları ve genetik analizler, onların en az 40 milyon yıldır, belki de daha uzun süredir bu şekilde, tamamen aseksüel olarak yaşadıklarını gösteriyor. 40 milyon yıl boyunca, tek bir cinsel birleşme olmadan, sadece kendilerini kopyalayarak hayatta kalmayı başarmışlardı. Bu, akıl almaz bir durumdu. Sanki bir yazarın, 40 milyon yıl boyunca aynı kitabı, tek bir kelimesini bile değiştirmeden, tekrar kopyalaması ve bu kitabın her seferinde en çok satanlar listesine girmesi gibiydi. Peki bu evrimsel skandalı nasıl başarıyorlardı? Genetik çeşitlilik olmadan parazitlerle ve hastalıklarla nasıl savaşıyorlardı? Cevap, yine onların o tuhaf ve harikulade biyolojilerinde yatıyordu. Bir teoriye göre,
Kuruyup tun haline geldiklerinde ve rüzgarla başka yerlere taşındıklarında sadece parazitlerinden kaçmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni ortamlara yerleşiyorlardı. Bir başka, daha radikal teori ise yatay gen transferi adını taşıyor. Bu teoriye göre rotiferler sadece kendi genleriyle yetinmiyorlar. Hayatta kalma süreçleri boyunca yedikleri bakterilerden, mantarlardan ve bitkilerden DNA parçaları çalıyor ve bunları kendi genomlarına dahil ediyorlar. Yani genetik çeşitliliklerini cinsel yolla değil, diğer canlıların genetik kütüphanesinden faydalanarak artırıyorlardı. Bu, onları sadece birer hayvan değil, aynı zamanda birer genetik koleksiyoncu yapıyordu. Doktor Aris Tourneau'nun laboratuvarındaki o tek bir rotifer, bu yüzden sadece bir birey değildi. O, 40 milyon yıllık bir yalnızlığın, inanılmaz bir evrimsel başarının ve doğanın kuralları nasıl esnetebileceğinin canlı bir anıtıydı. O, tamamen dişilere ait, kendi kendine yeten, ölümsüz klonlardan oluşan bir soyun en yaşlı üyesiydi. Ve şimdi, 30 bin yıllık bir aradan sonra, bu yalnız ve kadim soyu devam ettirmeye hazırlanıyordu. Laboratuvardaki ilk şok ve hayranlık dalgası yerini yavaş yavaş, hummalı bir çalışmaya bıraktı. Artık soru, canlının yaşayıp yaşamadığı değil, bize ne anlatacağıydı. O tek bir rotifer, bir bireyden çok daha fazlasıydı. O, buzul çağının ekosisteminden, atmosferinden ve biyolojisinden bilgiler taşıyan, yaşayan bir hard diskti. Ekibin genetik uzmanı Doktor Lena Petrova sahneye çıktı. Lena için bu, bir kariyerin zirve noktasıydı. Bir mamutun donmuş kanından DNA çıkarmak başkaydı, 30 bin yıl sonra yeniden canlanmış bir organizmanın taze, işleyen DNA'sını analiz etmek bambaşkaydı. Süreç, inanılmaz bir hassasiyet gerektiriyordu. Rotiferin bulunduğu su damlasından nanolitrelik bir örnek alındı. Bu örnek, modern bilimin en güçlü araçlarından birine, bir gen sekanslama makinesine yüklendi. Makine, saatler boyunca sessizce çalışırken, laboratuvardaki herkesin gözü, verilerin akmaya başlayacağı ekrandaydı. Sonuçlar gelmeye başladığında, odadaki sessizlik daha da derinleşti. Ekranda A, T, C ve G harflerinden oluşan sonsuz bir nehir akıyordu. Bu, rotiferin genetik kodu, onun yaşam reçetesiydi. Lena ve ekibi, ilk olarak bu kodun, günümüzdeki bedelloid rotiferlerin genomuyla ne kadar eşleştiğini kontrol ettiler. Beklendiği gibi, büyük bir benzerlik vardı. Bu, yaratığın kimliğini kesin olarak doğruluyordu. Ama asıl heyecan verici olan farklılıklardı. Genomun bazı bölgeleri, modern akrabalarında bulunmayan dizilimler içeriyordu. Bunlar, son 30 bin yılda kaybolmuş, evrimin sildiği genetik paragraflardı. Sanki kayıp bir dilin, unutulmuş kelimelerini bulmuş gibiydiler. Ancak Lena'nın asıl aradığı şey başkaydı. Yatay gen transferinin kanıtlarını arıyordu. Rotiferin genomunda, hayvansal kökenli olmayan, bakteri, arke veya mantar DNA'sına ait izler olup olmadığını taramaya başladı ve buldu. Hem de, beklediğinden çok daha fazlasını. Rotiferin genomu, bir kolaj gibiydi. Ana metin, kendi hayvansal DNA'sıydı ama aralara serpiştirilmiş, başka canlılardan alınmış yüzlerce küçük alıntı vardı. Bunlar, donmaya karşı direnç sağlayan bir bakteriden alınmış bir gen, belirli toksinleri parçalayan bir mantardan alınmış bir başka gen, radyasyon hasarını onarmaya yardımcı olan bir arkeden alınmış bir üçüncüsü. Bu, rotiferin sadece kendi genetik araç setini kullanmadığını, aynı zamanda çevresindeki mikroskobik dünyadan en iyi araçları toplayıp kendi bünyesine kattığını gösteriyordu. O, bir hırsızdı. Ama hayatta kalmak için çalan, usta bir genetik hırsızı. Bu keşif,
evrim anlayışımızı temelden sarsıyordu. Canlılar, sadece dikey olarak, yani atalarından aldıkları genlerle evrimleşmiyorlardı. Aynı zamanda yatay olarak, çağdaşlarından gen transfer ederek de kendilerini geliştirebiliyorlardı. Doktor Aris Tourné, sonuçlara bakarken zihninde bir şimşek çaktı. Bu rotifer, sadece bir zaman kapsülü değildi. O, donmuş bir kütüphaneydi ve genomundaki her bir yabancı gen, o kütüphanedeki farklı bir kitaptı. Bu kitaplar, bize sadece rotiferin değil, onun 30 bin yıl önce yaşadığı çevrenin, yediği bakterilerin, savaştığı mantarların hikayesini de anlatıyordu. Sibirya permafrostu, birdenbire sadece donmuş bir toprak parçası olmaktan çıkmış, gezegenin genetik tarihini barındıran devasa bir arşive dönüşmüştü. Analizler devam ederken, laboratuvarın başka bir köşesinde çok daha temel ve ilkel bir olay gerçekleşiyordu. Mikroskop altındaki Petri kabında o tekil ve kadim rotifer, hayata döndükten sonraki ilk hedefini gerçekleştirmeye karar vermişti: üremek. Yeterince beslenmiş, enerjisini toplamış ve içgüdülerinin en derinden gelen emrine uymaya hazırlanmıştı. Partenogenez süreci, dışarıdan bakıldığında aldatıcı bir basitliğe sahipti. Karmaşık kur ritüelleri, eş arayışı, genetik rekabet yoktu. Sadece saf, biyolojik bir zorunluluk vardı. Aris, mikroskobun başında bu anı kaydetmek için bekliyordu. Bu, sıradan bir hücre bölünmesi olmayacaktı. Bu, bir soyun 30 bin yıllık bir kesintiden sonra yeniden devam edişiydi. Bir mirasın devredilmesiydi. Süreç, rotiferin vücudunun ortasında hafif bir daralmayla başladı. Sanki görünmez bir kemer, vücudunu sıkıyormuş gibiydi. İç organları yeniden düzenleniyor, genetik materyali kopyalanıyordu. Rotifer, esasen kendi içinde, kendisinin kusursuz bir kopyasını, bir klonunu inşa ediyordu. Saatler ilerledikçe, daralma daha da belirginleşti. Artık iki ayrı varlık seçilebiliyordu, hala birbirine bağlı olsalar da. Anne ve kızı, ya da daha doğrusu, orijinal ve kopyası. İkisi de genetik olarak tamamen aynıydı. Aynı dayanıklılığa, aynı anılara, genetik anılara ve aynı kadere sahiptiler. Sonunda, son bağlantı da koptu. İki rotifer, artık Petri kabının içinde ayrı ayrı yüzüyordu. Biri, yaşı 30 bin yılı aşan bir zaman gezgini, diğeri ise sadece birkaç saniye önce doğmuş ama içinde milyonlarca yıllık bir evrimsel bilgelik taşıyan bir bebek. Aris, bu anı izlerken tuhaf bir duyguya kapıldı. Sevinç ve huşu vardı. Ama aynı zamanda bir tür melankoli de hissediyordu. Bu doğumda bir yalnızlık vardı. Bir çeşitlilik, bir yenilik yoktu. Sadece mükemmel bir tekrar, sonsuz bir yankı vardı. Bu yaratıklar, zamanı yenmişlerdi, ölümü alt etmişlerdi ama belki de bunun bedelini, evrimin getirdiği o tatlı sürprizlerden ve yeniliklerden vazgeçerek ödemişlerdi. Yeni doğan rotifer, bir an bile tereddüt etmedi. Doğar doğmaz, başındaki koronası dönmeye başladı. Tıpkı annesi gibi, o da içgüdüsel olarak besin aramaya, hayatta kalma mücadelesine girişti. 30 bin yıllık bir uyku, onun genetik programını bir an bile köreltmemişti. Her şeyi biliyordu. Nasıl hareket edeceğini, ne yiyeceğini, tehlikeden nasıl kaçacağını, tüm bu bilgiler ona miras kalmıştı. Petri kabında artık 2 rotifer vardı. Kısa süre sonra 4 olacaklar, sonra 8, sonra 16. Geometrik bir artışla, buzul çağından gelen bir yaşam formu, 21, yüzyılın steril bir laboratuvarında kendi küçük krallığını kurmaya başlamıştı. Ve bu krallığın her bir ferdi, aynı yüze, aynı zihne ve aynı ruha sahip olacaktı. Onlar, tek bir varlığın binlerce yansımasıydı. Zamanın aynasında çoğalan ölümsüz bir hayalet. Bu tek bir mikroskobik canlının uyanışı,
bilim dünyasında bir deprem etkisi yarattı. Keşfin haberi, başlangıçta kapalı kapılar ardında tutulsa da, sonunda sızdı ve gezegenin dört bir yanındaki laboratuvarlarda, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde şok dalgaları yarattı. İmplikasyonlar, akıl almaz derecede geniş ve çok katmanlıydı. İlk ve en belirgin etki, astrobiyoloji alanında oldu. Yıllardır bilim insanları, hayat başka gezegenlerde var olabilir mi sorusuna cevap arıyordu. Özellikle Mars'ın donmuş kutup başlıkları veya Jüpiter'in uydusu Europa'nın buz kabuğunun altındaki okyanus gibi yerlerde, yaşamın donmuş bir halde varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği tartışılıyordu. B.D. Lloyd Rotifer, bu tartışmalara somut bir cevap vermişti, evet, hem de kesin bir evet. Eğer bir canlı, dünyada 30 bin yıl boyunca donmuş halde kalıp yeniden canlanabiliyorsa, neden Mars'ın veya Europa'nın buzullarının altında milyonlarca yıldır uyuyan bir bakteri veya daha karmaşık bir yaşam formu olmasındı? Bu keşif, uzayda yaşam arayışına yeni bir soluk, yeni bir umut ve en önemlisi, yeni bir hedef vermişti. Artık sadece aktif yaşam sinyalleri değil, aynı zamanda donmuş, uykudaki yaşamın biyolojik izleri de aranacaktı. İkinci büyük etki, tıp ve kriyojenik alanında hissedildi. İnsanları dondurup gelecekte yeniden canlandırma fikri, uzun zamandır bilim kurgunun alanına aitti. En büyük engel, donma sırasında oluşan buz kristallerinin hücreleri parçalaması ve DNA'ya geri döndürülemez hasarlar vermesiydi. Ama Rotifer bu sorunu çözmüştü. Onun DNA onarım mekanizmaları, bilim insanları için bir ilham kaynağı oldu. Eğer bu mekanizmalar anlaşılabilir ve kopyalanabilirse, bu sadece kriyojenik için değil, aynı zamanda yaşlanma, kanser ve radyasyon hasarı gibi birçok sorun içinde devrim niteliğinde tedavilere yol açabilirdi. Bir rotiferin genlerinden elde edilecek bir enzim, belki de bir gün astronotları uzay radyasyonundan koruyacak veya bir kanser hastasının radyoterapi sonrası hasar görmüş hücrelerini onaracaktı. Üçüncü ve belki de en felsefi etki, zaman ve yaşam algımız üzerindeydi. Bu keşif, bize yaşamın ne kadar inatçı ve dayanıklı olduğunu, en acımasız koşullarda bile bir yolunu bulup tutunabildiğini göstermişti. Aynı zamanda, zamanın göreceliliğini de gözler önüne sermişti. Bizim için 30 bin yıl, medeniyetlerin doğup battığı, çağların açılıp kapandığı devasa bir süreydi. Ama o rotifer için sadece uzun bir uykuydu. Bir göz kırpması kadar kısa. Bu, insanın evrendeki yerine dair alçak gönüllü bir hatırlatmaydı. Bizler, bu gezegenin geçici misafirleriyken, bizden çok daha basit, çok daha küçük canlılar, zamanın kendisinden daha kalıcı olabiliyordu. Doktor, Aris Torne, laboratuvarında büyüyen rotifer kolonisine bakarken, sadece bir bilim insanı gibi hissetmiyordu. O, yeni bir çağın kapısını aralayan bir kaşif gibiydi ve o kapının ardında sadece bilimsel keşifler değil, aynı zamanda insanlığın kendine ve evrene bakışını sonsuza dek değiştirecek olan derin ve rahatsız edici sorular da vardı. Her büyük keşif gibi, bu da beraberinde karanlık bir gölge getirdi. Laboratuvardaki ilk heyecan ve kutlama havası, yerini yavaş yavaş tedirgin bir fısıltıya bıraktı. Ekip, bir mucizeye tanıklık etmişti. Evet, ama aynı zamanda Pandora'nın kutusunu da aralamış olabilirler miydi? Permafrost, sadece rotifer gibi zararsız zaman gezginlerini barındırmıyordu. Milyonlarca yıldır donmuş halde bekleyen, modern dünyanın bağışıklık sisteminin tanımadığı, unuttuğu virüsler ve bakterilerle doluydu. Bu, bir paleo salgın riskini gündeme getiriyordu. 1918'deki İspanyol gribi salgınına neden olan virüsün genetik materyali, Alaska'daki permafrostta gömülü cesetlerde bulunmuştu. Ya daha eskileri, Neandertallerin veya mamutların taşıdığı
İnsanlığın daha önce hiç karşılaşmadığı bir patojenin eriyen buzullarla serbest kalması ihtimali artık bir bilim kurgu senaryosu değil, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir olasılıktı. Aris ve ekibi, buz çekirdeğinden aldıkları diğer örnekleri incelemeye başladıklarında, bu korku daha da somutlaştı. Rotiferin yanı sıra, tanımlayamadıkları düzinelerce farklı bakteri sporu ve virüs partikülü tespit ettiler. Çoğu muhtemelen zararsızdı. Ama ya içlerinden sadece bir tanesi bile hem antik hem de ölümcül ise, bu kontrol edilemez bir felaketin başlangıcı olabilirdi. Bu risk sadece kendi laboratuvarlarıyla da sınırlı değildi. Küresel ısınma nedeniyle Sibirya'daki permafrost her geçen yıl endişe verici bir hızla eriyordu. Onların bir buz çekirdeğinde kontrollü bir şekilde uyandırdığı şeyi, doğa, binlerce kilometre karelik bir alanda kontrolsüz bir şekilde yapıyordu. Her yaz, binlerce yıllık donmuş topraklar çözülüyor, içindeki organik maddeler ayrışıyor ve metan gibi sera gazlarını atmosfere salıyordu. Ve bu süreçte kim bilir ne tür mikroorganizmalar da serbest kalıyordu. Belki de o rotifer bir mucize değil, bir haberciydi. Kömür madenindeki bir kanarya gibi daha büyük ve daha tehlikeli bir uyanışın ilk işaretiydi. Bu düşünce Aris'in uykularını kaçırmaya başladı. Geceleri laboratuvarın sessizliğinde, mikroskopların ve bilgisayarların soğuk ışıkları altında oturup düşünüyordu. İnsanlık bu bilgiyle ne yapacaktı? Bu keşfi hayatı kurtarmak ve anlamak için bir araç olarak mı kullanacaktı, yoksa bu kendi kibrimizin ve merakımızın bizi götürdüğü bir felaketin başlangıcı mı olacaktı? Bir yandan bilimin ilerlemesi gerektiğine inanıyordu. Bilgiden korkulmazdı. Ama diğer yandan bazı kapıların kapalı kalması gerekip gerekmediğini de sorguluyordu. O rotiferi uyandırarak sadece geçmişin bir parçasını geri getirmemişlerdi. Aynı zamanda geleceğin bilinmez ve potansiyel olarak tehlikeli bir senaryosunun da ilk sayfasını yazmışlardı. Bu, artık sadece bir bedelloid rotiferin hikayesi değildi. Bu, insanlığın, gezegenin derin geçmişiyle olan tehlikeli ve öngörülemez ilişkisinin hikayesi haline gelmişti. Bir anlığına kendimizi o rotiferin yerine koyalım. Deneyiminin neye benzediğini hayal etmeye çalışalım. Ama insan bilinciyle değil, onun ilkel, içgüdüsel farkındalığıyla. Bir an varsın. Bir su birikintisinin ılık, çamurlu dünyasında yaşıyorsun. Etrafında bakteriler yüzüyor. Güneş ışığı suyun yüzeyini ısıtıyor. Alglerin tadı, suyun kimyası, her şey tanıdık. Bu senin evrenin. Ve sonra her şey değişiyor. Önce soğuk geliyor. Yavaş, sinsi bir uyuşukluk. Hareketlerin yavaşlıyor. Çevrendeki su garip bir şekilde katılaşmaya başlıyor. İçgüdülerin milyonlarca yıllık evrimin sana öğrettiği tek bir şeyi yapmanı emrediyor, büzül. Suyunu boşalt. Uyu. Bu bir ölüm değil, bir bekleyiş. Bir sonraki bahara, bir sonraki yağmura kadar sürecek bir duraklama. Ve sonra, karanlık, mutlak sessizlik, zamanın ve mekanın olmadığı bir boşluk, bilinç yok, rüyalar yok. Sadece var olmanın en temel, en indirgenmiş hali. Bir toz zerresinden farksızsın. Üzerinden mevsimler değil, çağlar geçiyor. Mamutlar yeryüzünden siliniyor. Buzullar eriyor ve yeniden oluşuyor. İnsan adı verilen tuhaf bir tür, gezegenin hakimi oluyor. Ama sen bunların hiçbirini bilmiyorsun. Senin için zaman akmıyor. Sen, zamanın kendisinin donduğu bir noktada asılı kalmışsın. Ve sonra, 30 bin yıl sonra, bir şey değişiyor. Bir his. Önce, belli belirsiz bir sıcaklık. Sonra, bir titreşim
Ve en önemlisi, su, vücudun, o hayat veren molekülleri bir sünger gibi emmeye başlıyor. İçindeki o kadim makineler, o onarım enzimleri, gürültüyle çalışmaya başlıyor. Parçalanmış anıların, genetik anıların bir araya geliyor. Bir an, Pleistosen'in çamurundaydın. Bir sonraki an, kendini parlak ışıkların altında, camdan bir dünyanın içinde buluyorsun. Etrafındaki su, tanıdığın hiçbir şeye benzemiyor. Saf, temiz ama aynı zamanda boş, tanıdık bakteriler, bildik algler yok. Bu, steril, yapay bir evren. Başındaki koronayı döndürmeye başlıyorsun. Sillerin suyu hareket ettiriyor ama karşılaştığın tek şey kendi yarattığın akıntılar. Yalnızsın. Türünün, hatta çağının tek örneğisin. Etrafındaki o dev, gölgeli şekiller ne? Seni cam duvarının ardından izleyen o büyük gözler kim? Onların niyetini anlayamazsın. Onların karmaşık dünyası senin için bir anlam ifade etmez. Senin için sadece tek bir gerçek var, hayattasın. Ve hayatta olmanın tek bir anlamı var, devam etmek, beslenmek ve çoğalmak. Yeni dünya garip olabilir ama içindeki o program, o milyonlarca yıllık yazılım hiç değişmedi. Sen Bedelloid rotifersin. Sen bir hayatta kalansın. Ve bu yeni, tuhaf evrende, tam olarak atalarının her zaman yaptığı şeyi yapacaksın, var olmaya devam edeceksin. Haftalar içinde Doktor Aris Tornau'nun laboratuvarındaki o tek bir petri kabı hareketli, mikroskobik bir metropole dönüştü. Buzul çağından gelen o ilk anne, ana adını verdikleri o kadim varlık yüzlerce, hatta binlerce kez bölünmüştü. Artık petri kabında hepsi genetik olarak birbirinin aynısı olan bir klonlar ordusu yaşıyordu. Bu manzarayı mikroskop altında izlemek hem büyüleyici hem de bir parça ürkütücüydü. Hepsi aynı şekilde hareket ediyor, aynı tür yiyeceklere aynı tepkiyi veriyor, aynı ritimle ürüyorlardı. Bireysellik yoktu. Sadece kolektif bir varoluş vardı. Sanki tek bir zihin, binlerce bedeni aynı anda kontrol ediyormuş gibiydi. Bu, doğanın en verimli ama aynı zamanda en acımasız stratejilerinden birinin mükemmel bir örneğiydi. Başarılı olan bir genetik formül bulunmuştu ve bu formül, hiçbir değişikliğe uğramadan sonsuza dek kopyalanıyordu. Bu koloni, yaşayan bir fosildi. Sadece tek bir bireyin değil, bütün bir ekosistemin donmuş anısını taşıyorlardı. Bilim insanları, onlara farklı besinler sunarak deneyler yapmaya başladılar. Koloninin, günümüzdeki alg ve bakteri türlerini de rahatlıkla tüketebildiğini gördüler. Bu, onların ne kadar uyumlu olduğunun bir kanıtıydı. 30 bin yıl, onları evrimsel olarak modası geçmiş kılmamıştı. Temel hayatta kalma mekanizmaları o kadar mükemmeldi ki, zamanın getirdiği değişikliklerden etkilenmemişlerdi. Ama en ilginç deneylerden biri, onlara hafif düzeyde radyasyon uygulandığında gerçekleşti. Beklendiği gibi, radyasyon rotiferlerin DNA'sında hasara neden oldu. Birçok birey öldü ya da hasar gördü. Ama koloni, bir bütün olarak hayatta kaldı. Sağlam kalanlar, hızla üremeye devam etti ve ölenlerin yerini doldurdu. Ve daha da inanılmazı, ikinci nesil, radyasyona maruz kaldıktan sonra, onarım mekanizmalarının daha da verimli çalıştığı gözlemlendi. Sanki koloni, bir tehditle karşılaştığında, kolektif olarak bu tehdide karşı daha dirençli hale gelmenin bir yolunu buluyordu. Bu, bireysel, düzeyde bir öğrenme değildi. Bu, genetik düzeyde, epigenetik bir tepkiydi. Aris, bu koloniyi izlerken, onların sadece bir grup tekil organizma olmadığını, bir tür süper organizma gibi davrandıklarını düşünmeye başladı. Her bir klon, büyük bir bütünün sadece küçük bir parçasıydı. Ve bu bütün, tek bir amaca hizmet ediyordu, soyun devamlılığı.
Bu küçük Petri kabı artık sadece bir deney alanı değildi. O, zamanın kendisinin bir laboratuvarıydı. İçinde geçmişin en dayanıklı savaşçıları, geleceğin bilinmez tehditleriyle karşılaşıyor ve milyonlarca yıldır yaptıkları şeyi yapıyorlardı, uyum sağlıyor, direniyor ve galip geliyorlardı. Ve hepsi 30 bin yıl önce donmuş o tek bir annenin, o sessiz ve ölümsüz ananın mirasını taşıyordu. Doktor Aris Torne'un laboratuvarındaki kontrollü deney, dışarıdaki dünyanın acımasız gerçeğiyle karşılaştırıldığında bir hiçti. O rotiferin uyanışı, münferit bir olay değildi. O, küresel bir fenomenin, gezegen çapında bir uyanışın sadece küçük bir ön gösterimiydi. İklim değişikliği, gezegenin termostatını geri döndürülemez bir şekilde yükseltirken, Sibirya, Alaska ve Kanada'nın devasa permafrost bölgeleri yavaş yavaş çözülüyordu. Bu, sadece donmuş toprağın çamura dönüşmesi demek değildi. Bu, binlerce yıldır uykuda olan bir dünyanın kapılarının açılması demekti. Uydudan çekilen görüntüler, Sibirya'nın yüzeyinde devasa, krater benzeri çöküntülerin, megaslumpların oluştuğunu gösteriyordu. Bunlar, yerin altındaki buzun erimesi ve üzerindeki toprağın çökmesiyle meydana geliyordu. Bu çöküntüler, permafrostun en derin, en eski katmanlarını atmosfere maruz bırakıyordu. Bu, gezegenin derisinin soyulması gibiydi. Ve bu yaralardan, sadece metan ve karbondioksit gibi sera gazları sızmıyordu. Aynı zamanda, Aris'in buz çekirdeğinde bulduğu gibi, antik mikroorganizmalar da serbest kalıyordu. Bilim insanları, bu bölgelerden aldıkları toprak ve su örneklerinde, daha önce hiç görülmemiş, antibiyotiklere karşı doğal olarak dirençli olan antik bakteri türleri keşfettiler. Bu süper mikroplar, modern tıbbın cephaneliğine karşı hazırlıksız yakalanabileceği bir tehdit oluşturuyordu. Bu, artık teorik bir risk değildi. 2016'da Sibirya'da yaşanan bir sıcak hava dalgası, 75 yıl önce şarbon, antraks nedeniyle ölmüş bir ren geyiği leşinin donmuş topraktan çözülmesine neden oldu. Şarbon sporları yeniden aktifleşti, suya ve toprağa karıştı. Sonuç olarak 2000'den fazla ren geyiği öldü ve bir düzine insan hastaneye kaldırıldı, bir çocuk hayatını kaybetti. Bu, Pandora'nın kutusunun sadece bir fısıltısıydı. Ya, kutunun içinde daha kötüleri varsa, bu küresel çözülme, rotiferin hikayesine de yeni bir boyut katıyordu. O artık sadece bilimsel bir merak unsuru değildi. O, buzun altından gelen bir uyarının, bir mesajın sembolüydü. Mesaj şuydu, biz uyanıyoruz ve biz yalnız değiliz. Gezegenin donmuş geçmişi, geleceğimiz üzerinde hak iddia etmeye başlamıştı. Ve insanlık, bu kadim güçlerin uyanışına tamamen hazırlıksızdı. Aris, laboratuvarındaki güvenli ve kontrollü ortamdan dışarıdaki kaosa baktığında, bir ironi hissetti. O, bilimin sınırlarını zorlamak için tek bir canlıyı uyandırmıştı. Oysa insanlık, kendi eylemleriyle, düşüncesizce ve kontrolsüz bir şekilde, bütün bir kayıp dünyayı diriltiyordu. Ve bu dirilişin sonuçlarının ne olacağını kimse bilmiyordu. Hikayemiz, başladığı yere, tek bir mikroskobun merceğine geri dönüyor. O merceğin altında, artık tek bir rotifer değil, bir koloni var. Buzul çağından gelen bir fısıltı, şimdi küçük bir koro halinde şarkı söylüyor. Onların hikayesi, sadece biyolojik bir mucizenin öyküsü değil. O, çok daha derin bir şeyin, yaşamın kendisinin doğasının bir metaforu. Bu küçük yaratıklar bize, yaşamın ne kadar kırılgan göründüğünü ama özünde ne kadar akıl almaz bir güce sahip olduğunu hatırlatıyor. Bir süpernova patlamasına, bir gezegenin donmasına, çağların geçişine dayanabilir. En imkansız koşullarda bile, bir kıvılcım saklar ve doğru an geldiğinde yeniden alevlenir. Onlar, zamanın lineer bir çizgi olmadığının,
daha çok bir okyanus gibi olduğunun kanıtı. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek, bu okyanusun akıntıları içinde sürekli birbirine karışır. 30 bin yıl önce donmuş bir canlı, bugün bizim geleceğimizi şekillendirebilir. Bizim bugün yaptığımız eylemler, binlerce yıl sonra uyanacak bir dünyayı etkileyebilir. Doktor Aristorne, artık bu canlılara sadece bir bilim insanı olarak bakmıyor. Onlarda bir tür derin bilgelik görüyor. Onlar, insanlığın kibrine ve geçiciliğine sessiz tanıklardır. Biz şehirler inşa edip yıkarken, savaşlar yapıp barışlar imzalarken, onlar sadece bekliyorlardı. Ve biz gezegenimizden yok olup gittikten çok sonra bile, muhtemelen onlar hala burada olacaklar. Belki başka bir buzul çağını atlatacaklar, belki de insanlığın neden olduğu bir felaketten sonra hayatta kalacaklar. Ve sonra yine uyanacaklar. Yine çoğalacaklar. Çünkü onların özünde evrenin en temel kanunlarından biri yazılıdır, hayat bir yolunu bulur. O küçük Petri kabındaki koloni artık sadece bir deney değil. O, bir umut ve bir uyarı mektubu. Umut, çünkü yaşamın ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Uyarı, çünkü geçmişin, biz onu unutsak bile, asla gerçekten ölmediğini hatırlatıyor. Ve biz, geçmişin kapılarını düşüncesizce açtığımızda, içinden neyin çıkacağını asla bilemeyiz. Obede Lloyd Rotifer, 30 bin yıllık uykusundan uyandı. Ama asıl soru şu, biz, kendi kibrimizin ve cehaletimizin uykusundan ne zaman uyanacağız?